Kozmik anne rahmine bağlanma ve ay. Neden ay bizim için bu kadar önemli? Hz. Muhammed hep aya bakarmış. Kaldı ki iyi hatırlayın. Efendimizin en bilinen büyük mucizesi sağ elinin şehadet parmağıyla ayı ikiye yarması. Orada bize işaret ettiği bir yer var ayda. Tek mucizesi bildiğimiz ve bize aktarılan bu. Ayın evreleri bizim için çok önemli. Pek çok astrolog ay tutulmalarını, ayın boşluğa düştüğü zamanki bize olan etkilerini, ayın insanlar üstündeki büyük manipülasyonunu, ne derecede bizi etkileyeceğini, hangi tutulmanın hangi duygumuzu tetikleyeceğinden, gerek küresel anlamda gerek bireysel anlamda hep bizi uyarıyorlar astrologlar. Siz de ay tutulmalarından çok korkarsınız. Güneş tutulmaları da gerçi. Rahman ve Rahim'in tutulması. Ayın etkileri. Ne zaman kurtulacağız bu ayın etkisinden diyenler. Ne kadar çok. Ay dede. Küçüklüğümde hep ay dede derdi annem. Ben de orada dedeler mi oturuyor acaba diye hep bunu sorardım kendi kendime. Ay dede esasında ay dede değil. Bu üstüne sırlamak için kullanılmış bir şey. Ay dede diye bir şey yok. Ayın bilgeliği var. Ama ay direkt rahimiyet enerjisi, yani dişil enerji ile alakalı. Yani biz diğer seslerde de anlattım. Ay üstünden yönetilen 5. boyut ahiretinin üstüne kurgulanmış bir simülasyonun üstündeyiz. Ve bunun yönetimi son içinde bulunduğumuz insan matriksinin yönetimi aya bağlanmış. Bu yüzden de insan hayatları 1000 yılda 100 yıla düşmüş, 80 yıla düşmüş. Bu dünyanın matriksi aydan yönetiliyor. Ayın doğurganlığı, dişil enerjisi ile bu matriks tohumlanmış durumda, içinde bulunduğumuz. Bu çeşitli öğretilerde, dinlerde hep anlatılmaya çalışılmış ama maalesef insan bilinci çok kapalı olduğu için bilerek kapatılmış gerçi, deney iyi olsun diye, random olsun diye anlamakta yıllardır zorluk çekiyoruz. Neyse ki Kova çağınla birlikte perdelerimiz benim de daha fazla kalkmaya başladı. Yin Yang, hani doğuda da bahsedildiği gibi yin olarak biliniyor ay. Yani yine dişil olarak biliniyor ayın kadim sırrı. Güneş ve ay burada çok önemli. Yin ve Yang olarak geçiyor. Yani dişil ve eril. Eril Rahman, Rahim dişil. Biri beyaz, öbürü siyah. Güneş ve ay birbirini tamamlayan iki çok önemli unsur. Bütün tarih boyunca, bütün kadim sırların içerisinde hep güneş ve ay var. Karanlık ayda karanlığın bilgeliği ve zenginliği var. Bizim hep merak ettiğimiz acaba ayın karanlık tarafında ne var? Biz hep aydınlık tarafını görüyoruz. Hep bir yüzünü görüyoruz. Öbür tarafını hiç görmüyoruz. Ve bilin ki bizim görmediğimiz tarafta yönetim mekanizması var. Bu üst boyutların istasyonları da istiyorsan hep o tarafta. Bilerek isteyerek sen hep aynı tarafını görüyorsun ayın. Gösterilmiyor. Ay aynı hamilelik gibi 9 evreden oluşuyor. Yani 9 evreden oluşuyor. Ay 9 aylık hamilelik, her şey belli kıstaslarla oluşturulmuş. 7 ile 9 ile 19 ile olan her şey. Birazdan Kasyopya'yı da anlatacağım. Önce bir ayın üstünden geçelim.
Yani hamilelik gibi ve ay boşluğa düşüyor. Evet, bunu astrologlar bilir. Ama aynı zamanda da bütün 9 tane gezegenle de birebir bağlantısı var. Yani burada oluşturulan Matrix'teki zodyak etkisi, zaman çarklarının etkisi 9 tane gezegenle de bağlantılı olması. O yüzden 9 evre var. 9 ay hamilelik yaşıyoruz. Bu da 9 tane gezegene bağlı olduğu için böyle. Yani ayı ipin ucu olarak düşün. 9 tane ip bu güneş sistemindeki 9 gezegene bağlı olarak işliyor. Geriliyor, gevşiyor gibi düşün. Bir ağ gibi düşün olayı. Şimdi hamileliği de temsil etti bu yerde. Burada evrensel, ilahi bir sır var. Atatürk de bunu biliyormuş. Tesla da çok iyi biliyormuş. Anlatmaya da çalışmışlar. Peki bu güneş ve ayın sırrını nasıl alacaksın? Mevlana'nın söylediği çok güzel bir söz var. Diyor ki, ay doğmuyorsa yüzüne, güneş doğmuyorsa pencerene, kabahatı ne güneşte ne de ayda ara, gözlerindeki perdeyi arala. Çok önemli değil mi? Mevlana da söylemiş. De kimse anlamamış, herkes bakılmış. Şems'le birlikte ne sırlar açmışlar. Rahatsız olan negatif tarafta Mevlana'yı susturmuş, Şems'i yok etmiş. Burada diyor ki perde nedir? Gözümüze çekilen perde. Uyanmaktan bahsediyor, uyanıştan bahsediyor. Şimdi elbette burada Nikola Tesla'nın 369 sırrıyla yıllardır anlatırım. Atatürk'ün ne bağlantısı var? Ayı anlatıyorduk ya. Ay bizim için neden önemli? Bu sırlı bilgiler, bunların kaynağı oradan geliyor. Bazı kültürlerde dolunaya bakmak mesela iyi değildir. O da hurafe. Dolunaya bakılabilir. Kesinlikle bakılır ve onun ötesinde ayın Yasin ile alakası var. Çünkü Yasin insan matriksini anlatır. Yakında bir Kur'an Akademisi daha yapacağım ve bazı surelerin üstünden Yasin gibi daha kazıyarak geçeceğim. Akış bilgileriyle de Kur'an'ı birleştirerek bu sefer anlatacağım. Yeni Kur'an Akademisi'nde bambaşka bakış açısıyla anlatacağım size, söz. Şimdiden veriyorum. Ölmez sağ kalırsak. Çünkü zaman geldi artık. Bende de bir takım şeyler patladı, yerini değiştirdi. Daha önce anlatayım mı anlatmayayım mı diye çekindim bazı konuları, artık izin var ki anlatabiliyorum. O halde Kur'an'a da başka bakacağız. Yasin okuyan kadınlar toplanırlar değil mi Anadolu'da? Tesbih çeker. Öyle gelenekler vardır. Annelerimiz, nenelerimiz. Hatta bir çocuğun sınavı var mesela. Kadınlar toplanıp hadi Yasin okuyalım. İşte Mülk suresi. Kur'an okuyalım, hatimleyelim, tesbih çekelim. Gelenekler boşuna verilmemiş. Hepsinin arkasında bir sebep var. Erkeklerde böyle çok fazla şey yok. Zikir meclisleri ayrı tabii ama bu tür çalışmaları kadınlar çok yaparlar. Genelde de kadınlar dolunay ve ayın evrelerinde bu tür çalışmaları erkeklerden, yani eril enerjiden daha fazla yaparlar. Çünkü kadınlar yansıtırlar dişil enerji oldukları için. Ayın evreleri 9. Orada da aslında bir sır var. Doğurganlığı, yani 9 aylık hamileliği temsil ediyor. Ayın her evresi 9'a tamamlanıyor. Astrologların inceledikleri gibi. 9 evredir ayın evresi. Buradaki sır şu: rahimiyet enerjisinde, bu çok önemli. Dünyaya sadece çocuk getirmek için değil, rahimiyet enerjisi, yani dişil enerji. Aynı zamanda rahimiyet demek yeni evrenleri oluşturabilmek, dünyaya getirebilmek, yeni boyutları açmak, yeni matriksleri açmak, hepsine rahimiyetten çıkıyor. Düşüncesel bazda. Bilinç altından en derin bilinç, karanlık dediğimiz karanlığa ait. Kadınlar dişil enerji, rahimiyet enerjisi, bu sırra vakıf oluyor. Anne karnında çocuk karanlıkta kalıyor değil mi?
sonra doğuyor aydınlığa, rahmaniyete. Ve o sıra rahimiyet, doğurganlıktır ya. Ama aynı zamanda düşüncedeki doğurganlığı da temsil ediyor. Dünya üzerinde bazı çalışmaları yapan, karanlık negatif taraf diyelim onlara da, hep rahimiyet üstünde çalışıyorlar. Maalesef. İşte ismi belli olup olmayan kişilerde bizim bilmediğimiz bu çalışmaları yaparken özellikle de doğurganlığı bitirmek istiyorlar. Böyle durumlar da var. Ve maalesef zaman içerisinde maji çalışmaları hep kadınların cadılığıyla bu rahimiyet enerjisinin çok kullanılmasıyla adlandırıldı. Ki öyle de oldu. Çünkü bu yaratıcılık konusu kadınlarla alakalı ve sezgileri çok kuvvetli olan, bu metafizik işleri iyi bilen kadınlar zaman içerisinde cadı diye yaftalandılar. Şifacı olsalar bile bu şekilde yakıldılar, yok edildiler. Belli bir süre sonra da bunların bir kısmı tamamen negatife geçip kendilerini yok etmeye çalışan eril güce karşı savaş açtı. Doğurganlık neden bitirilmek isteniyor? Rahimiyet enerjisi neden bitirilmek isteniyor? Çünkü aydaki laboratuvarda bu döngüler değiştirilmek isteniyor. Kıyamete az kaldı. Artık Venüs matriksine geçilecekti o yüzden. Değiştirildiği zaman kadının üzerindeki yani rahimiyet enerjisi bittiği anda bu dünya üzerindeki Ademoğlunun, bu Ademoğlunun, ilk Adem değil bu, insanoğlunun sonu gelmiş olacak. O yüzden. Kadın yansıtıcı, yani bilge yansıtıcı kadın. Her güçlü erkeğin arkasında bir kadın vardır değil mi? Bir bilge kadın, bir aşık kadın vardır ama ilahi aşk, buna dayanır kadın. İşte Leyla'sını bulmayan Mevlasını bulamaz denir. Yani güneş olmadan ay, ay olmadan güneş olmaz. İkisi aşıkla maşuktur ama birbirine hiçbir zaman kavuşamazlar. Biri doğduğunda diğeri batar, diğeri doğduğunda diğeri batar. Peki kimde toplanır bu sır? Güneşle ayın, aşık ile maşuğun o sırrı insan bedeninde, buradaki yaratılışta, bu matriksteki. Çünkü gün içinde güneşin bütün ışıklarını beden, hücrelerine kadar, DNA'sına kadar aldığı zaman, ayın evrelerinde de o ışığı, ayın ışığını aldığı zaman işte birbirine kavuşamayan iki Rahman ve Rahim enerjisi, özellikle rahimiyet enerjisinin bedeninde, insan bedeninde beraber bir araya gelip buluşuyorlar ve sırlar açığa çıkıyor. İşte burada Aydede dediğin yerde, Aydede değil, aslında bütün kadim sırlarda ay tanrıça olarak geçer. Ama burada şu var, yani Yang dediğimiz eril, Ying dediğimiz dişil, Rahman ve Rahim, buradaki Rahman eril beyaz, diğeri dişil siyah diye geçiyor. Ay yani. Rahman güneşi temsil ediyor. Beyaz dediğimiz kısımda dışa dönük, yaratandır. Eril ve yansıtıcı kısmındadır o anda. Ama bak siyah olan ay ise alıcı, içe dönük. Değiştirendir ve devam ettirendir. Gecedir yani. Aynen öyle. Gecede sessizlik vardır. Bu iki sır birbirine bağlıdır. Sessizlikten de bahsedeceğiz. Kaldı ki bakın bu iki temel dişil ve eril dediğimiz enerjileri bir tarafta toplar ki bu bizim için çok önemli. Güneş ve ayın sırrı. Fiziksel her şeyini güneşin ve ayın batışında görür ve insan bedeninde bunu alır. İnsan da sırra vakıf olur. Ve insana derler ki bu bilgiler nereden geliyor? Güneş ve aydan geliyor. Ama ay güneşin ışığı olmadan ışığı yansıtabilir mi? Yansıtamaz. Demek ki işte aşıkla maşuk. Burada aşık kim? Ay. Maşuk kim? Güneş. Aşk yine ayla ilgili. Yani hep güneşin peşinde koşandır. Ama hep mistiktir.
büyü, sihir, bilinçaltı derinliklerini temsil eder. Şimdi sessizlikten bahsedelim. Ay konusunu kapatalım. Daha ay ile ilgili konuşulacak çok şey var. Başka bir seste de Kasyopya'dan bahsedeceğim. Venüs'ten bahsedeceğim. Ay ile olan kısmı burada bitiriyorum. Ama ayın bu 9 evresini ve bu 9 gezegene bağlanmasını ve senin de kadın olarak 9 ay hamile olmanın insan matriksini nasıl yapılandırdığını, artık başka akış alanlar da ayda matriksin yapılandırıldığını öğreniyorlar. Ben yıllardır söylüyorum. Bunu iyice bilelim.